After the Hunt'ın hemen başında yönetmen Luca Guadagnino'nun Woody Allen'dan ilham aldığı, hatta başlık kartlarında kullanılan yazı tiplerinden bile anlaşılıyor. Bu açıkça Guadagnino'nun Allen'a yöneltilen sayısız suçlamayla oynayarak yaptığı bilinçli bir tercih. Ancak aynı zamanda izleyiciye konusunu sadece siyah-beyaz bir mesele olarak sunmadığını da hissettiriyor. Todd Field'ın Tarık'ın saygın ve köklü baş karakterinin çöküşünü nasıl didik didik incelediğini örneklediği gibi, After the Hunt da izleyicinin mücadeleci ana karakterini desteklemesini veya ona karşı çıkmasını istemiyor. Sadece duvardaki bir sinek olmanızı istiyor. Guadagnino, özellikle geçen yıl Challengers'ın gösterime girmesinden sonra daha ana akım bir film yapımcısı haline gelmiş olabilir. Ancak onun her zaman ahlaki çizgilerle oynayan biri olduğunu hatırlamak önemlidir. Call Me By Your Name, 17 yaşında bir kızla 24 yaşında bir kız arasındaki ateşli romantizme odaklanırken, Bones and All, yırtıcı yaşlı bir adam tarafından takip edilen yamyamları canlandıran iki çekici yıldıza sahipti. Evet, After the Hunt, annenizin en sevdiği film yıldızı Julia Roberts'ı son 10 yılın en sulu rollerinden birinde başrolde oynatıyor olabilir. Ancak karakteri Alma Olsen, Erin Brockovich'ten veya daha önce oynadığı herhangi bir rolden çok uzak. Karakterleri gibi After the Hunt da dağınık bir film. Belki de kasıtlı olarak öyle. Ve film ne kadar kusurlu olsa da akılda kalıcı. After the Hunt filmi neyi konu alıyor? Alma Imhoff, Yale Üniversitesi'nde kariyerini her şeyin önüne koyan, çok saygı duyulan bir felsefe profesörüdür. Ayrıca duygusal olarak çok kapalı bir kişiliğe sahiptir ve birçok gömülü sırrı vardır. Bu çok ironiktir, çünkü bir psikiyatristle evlidir. Alma artık kadrolu profesör olmak için yarışmaktadır ve tek rakibi yakın arkadaşı Hank Dibson'dır. Film ilerledikçe Alma'nın öğrencileriyle kayırmacılık yapan türden bir profesör olduğunu öğreniyoruz. Bir öğrencinin kendisi olmak istemesiyle besleniyor. Bu durum egosunu besliyor ve güvensizliklerini daha da gizliyor. Bu noktada koruması altına aldığı kişi, üniversiteye çok para bağışlayan milyarder bir çiftin son derece liberal ve sosyal bilinçli kızı Maggie Resnick'tir. Alma'nın göz alıcı dairesinde düzenlenen bir partiye katıldıktan sonra çok sarhoş olan Hank, Maggie'yi dairesine kadar bırakmayı teklif eder. Burada trans romantik partneri Alex'in evde olmadığını öğreniriz. Ertesi gün Maggie derse gelmeyince Alma endişelenir ve eve döndüğünde onu dışarıda beklerken bulur. Maggie, Alma'ya Hank'in sınırı aştığını ve kendisine cinsel saldırıda bulunduğunu ve bir avukat aradığını itiraf eder. Alma, nasıl hissedeceğini bilemeden Maggie'ye sorular sorar ve genç kadın öfkeyle oradan ayrılır. Alma, ertesi gün karşılaşma hakkında Hank ile buluşmak için buluşur. Ancak Hank, tezini çaldığını ve başını belaya sokmamak için bu hikayeyi uydurduğunu öğrendikten sonra kendisiyle konuştuğunu söyler. Tüm bunların sonucunda Hank görevinden alınır ve Alma, ahlaki bir krizin ortasında kalır. Hikayenin hangi tarafına inanacağını bilemez hale gelmekle kalmaz, aynı zamanda geçmişinden gelen karanlık sırları da yeniden su yüzüne çıkmaya başlar ve işleri daha da karmaşık hale getirir. After the Hunt, ahlaki olarak gri olmaya fazla bağlı. İlk kez senaristlik yapan Nora Garrett, izleyicinin After the Hunt'taki metaforları anlamasını sağlamaya kararlı, bu da filmin bir bütün olarak daha az inandırıcı olmasına neden oluyor. Film sürekli olarak güç pozisyonlarında olma ve kuşak farklılıkları gibi temaları ortaya atıyor, ancak hiçbir zaman bunlara tamamen dalmıyor ve son derece açık diyaloglarla tamamlanıyor. Metaforlar basit ve karmaşık, yalnızca belirli fikirleri sunup sonra ikinci bir düşünceye kapılmadan devam ediyorlar. Film gerçekçi olmaya çalışıyor. Alman'ın, Maggie'nin partnerinin cinsiyetini sürekli yanlış belirtmesinden, Hank'in başta suçlamaların önemli bir şey değilmiş gibi davranmasına kadar. Ancak karakterler felsefe konusunda uzman olsalar bile çok fazla metafor kullanarak konuşuyorlar. Sanki akademinin tarı olmaya çaresizce çalışıyor. Ancak o filmi bu kadar iyi yapan şeyi unutuyor. After the Hunt'taki neredeyse her karakter izleyicinin canını sıkmak için tasarlanmış ve film de bunu başarıyor. Trent Reznor ve Atticus Ross'un müzikleri, Guadagnino'nun yönetmenliğinden veya Garrett'ın senaryosundan daha fazla izleyiciyi germiş. Edeberinin Maggie'si kusursuz bir olarak tasvir edilmiyor. Aslında Garfield'ın Hank'i kadar sevimsiz. Almadan çaldığını görüyoruz ve birçok kez yalan söylediğini duyuyoruz. Bu da daha da rahatsız edici bir atmosfer yaratıyor. Her karakter gri alanda var oluyor ve takdire şayan bir çaba olsa da sizi tatminsiz bırakan bir sonla doğru ulaşıyor. After the Hunt sıradan bir film değil. Jenerik bittikten uzun süre sonra bile ilginizi canlı tutuyor. Ancak ortaya attığı sorular sadece gerçekte ne olduğuyla ilgili değil, aynı zamanda film boyunca serpiştirilmiş sayısız olay örgüsü boşluğuyla da ilgili. Sonuç olarak After the Hunt, Guadagnino ve Garrett'ın filmde tartışmak için değil, sizi dürtmek ve kışkırtmak için sunduğu bir fikir ve düşünce koleksiyonu gibi. Tıpkı filmdeki karakterlerin birbirlerine yaptıkları gibi.
Julia Roberts ve Andrew Garfield. After the Hunt'ı izlemeniz için nedenler. Roberts'ın son 20 yılda en iyi film serisine sahip olmadığını söylemek tartışmalı değil. Her zaman müthiş bir oyuncuydu. Ancak birkaç istisna dışında seçtiği roller en azından büyük ekranda hiçbir zaman zorlayıcı veya o kadar da ilgi çekici hissettirmedi. Roberts'ın, Tar'dan açıkça etkilenen bir filmde rol aldığını ilk duyduğunuzda, ondan daha gösterişli ve sert bir performans bekleyebilirsiniz. Bunun yerine Roberts, şaşırtıcı derecede ölçülü. Bu da, hantal senaryoya rağmen karakterini daha ham hale getiriyor. Çok daha az ekran süresine sahip olmasına rağmen, daha yüksek sesli bir performans sergileyen Garfield, koridorlarda çığlık atmaktan, barda Roberts'la buluşmaya kadar Garfield, Hank'i dengesiz kılıyor. Hem Roberts hem de Garfield, izleyicinin onlardan beklediği şeyi silah olarak kullanıyor ve bunu kendi avantajlarına kullanıyorlar. Bu da karakterlerini çok daha büyüleyici kılıyor. Stuhlbarg, Alma'nın kocası rolünde eğlenceli ve filmin birkaç komik anını yansıtmaya yardımcı oluyor. Alma ile Maggie önemli bir konuşma yaparken, onun mutfağa girip çıktığı kısımda dahil. Ayrıca diğer herkese göre biraz daha ahlaki pusulası olan birkaç karakterden biri. Elbette zaman zaman biraz pislik gibi görünebilir ama onda bir çekicilik var. Edebiri, yardımcı oyuncuları kadar etkili değil ama bu tamamen onun hatası da değil. Karakterinin dikenli ve gergin olması bekleniyor ama hiçbir zaman insan gibi görünmüyor. Roberts ve Garfield'ın daha katmanlı karakterlere sahipken, Edebiri'nin Maggie'si tek düze. Film, Alma'ya cinsel olarak ilgi duyup duymadığı dahil olmak üzere Roberts'la olan bağlantısını keşfetmeye çalışıyor ama hiçbir zaman tam olarak bağlı kalmıyor. After the Hunt, ahlaki karmaşıklıklar ve diyaloglarla dolu bir filme yol açabilecek zengin bir öncüle sahip ve film bize hazmedilecek çok şey sunsa da olmak istediği türden bir hikayeye tam olarak bağlı kalmayı başaramıyor. Size abartılı kelimeler kullanarak temalar sunuyor ancak dakikalar sonra devam ediyor. Roberts ve Garfield'ın muhteşem performanslarına rağmen bunlar bile filmi kendi iyiliği için fazla karmaşık ve ahlaki açıdan belirsiz olmaktan kurtarmaya yetmiyor. After the Hunt, 10 Ekim'de seçili sinemalarda vizyona girecek ve 17 Ekim'de tüm sinemalarda gösterime girecek.